Her zaman öğrenmeye aç, bilgi bombardımanında boğulmadan net detaylar arayan sevgili dinleyici hoş geldin. Hoş geldin. Biliyorum, zamanın çok değerli ve sen o karmaşık dünyayı anlamlandırmak için kestirme yolları arıyorsun. Hı hı, Zihninde şimşekler çaktıran o meşhur aha anlarını arıyorsun, değil mi? İşte bugün tam olarak bunun için buradayız. kesinlikle öyle. Bugünkü derinlemesine incelememizde etrafımızı saran ekosistemlerin o muazzam ve bir o kadar da acımasız işleyişine dalacağız hep birlikte. Çok da büyüleyici bir konu aslında bu. Aynen, akademik ve bilimsel metinlerin rehberliğinde yapacağız bunu. Küçücük bir masaüstü akvaryumundan tut da okul bahçendeki o toprağa kadar, oradan uçsuz bucaksız ormanlara, devasa okyanuslara kadar her şeyin nasıl birbirine bağlı olduğunu konuşacağız. Görünmez bir madde ve enerji ağıyla bağlı her şey. İstisnasız her şey. Evet, amacımız da doğanın o gizli kodlarını, gözümüzün önünde duran ama hani çoğu zaman hiç fark etmediğimiz mühendisliğini çözmek. Ve bu kodları çözerken şuna çok net şahit olacağız. Bu süreç sadece belgesellerde izlediğimiz o ormanın derinliklerindeki bitkiler veya vahşi hayvanlar arasında olup biten uzak bir şey değil. Değil mi? Bayağı içindeyiz aslında. Tam merkezindeyiz hatta. Yani tabağımıza gelen akşam yemeğinin, kendi hücresel yapımızın ve nihayetinde sağlığımızın bu acımasız fizik ve biyoloji kurallarına nasıl sarsılmaz bir bağla düğümlendiğini göreceğiz. Biz sadece bir gözlemci değiliz bu sistemde. Aynen öyle. Bu ağın tam ortasındaki bir parçasıyız. Ve bu gerçeği tam anlamıyla idrak etmek, dünyaya bakış açımızı temelden değiştirecek bence. O zaman hiç beklemeden işin temelinde yatan o sarsılmaz fizik kurallarıyla başlayalım istersen. Başlayalım tabii. Çünkü her şey ama her şey enerjinin devinimiyle ilgili bu dünyada. Günlük hayatta sürekli bir şeylerden bahsederiz. İşte enerji üretmek deriz. Elektrik üretiriz, bitkiler enerji üretir filan deriz hep. Hah, aynen. Ama kaynaklarımızda da üstünde durulan çok net bir kural var. Termodinamiğin birinci yasası. Bize doğada enerjinin yoktan var edilemeyeceğini söylüyor veya vardan yok edilemeyeceğini. Çok keskin bir yasa bu. Yani o çok güvendiğimiz bitkiler, devasa ağaçlar aslında birer enerji üreticisi falan değil. Asla değiller. Onlar güneşten gelen o muazzam ışık enerjisini alıyorlar, sonra onu bizim gibi diğer canlıların kullanabileceği kimyasal bağ enerjisine çeviriyorlar. Bir nevi devasa birer dönüştürücü istasyon gibi çalışıyorlar yani. Kesinlikle. Ve bu istasyonların çalışma prensibi bizi doğrudan termodinamiğin ikinci yasasına götürüyor aslında. İşin rengi orada değişiyor biraz. Değişiyor çünkü birinci yasa enerjinin kaybolmadığını söylese de ikinci yasa enerjinin niteliğiyle, kalitesiyle ilgileniyor. Enerji bir formdan diğerine dönüşürken, Yani bir canlıdan diğerine geçerken geçerken kalitesi düşüyor. Sistemin içindeki o kullanılabilir enerjinin çok büyük bir kısmı ısı enerjisine dönüşüyor ve çevreye yayılıyor. kayboluyor bir nevi. Yani tamamen yok olmuyor ama bizim işimize yaramaz hale geliyor. Aynen öyle. Çünkü hayatta kalmak, hareket etmek, nefes almak, tüm bu metabolik faaliyetler inanılmaz büyük bir enerji faturası çıkarıyor canlıya. Sistem her adımda tabiri caizse inanılmaz derecede yüksek bir vergi kesiyor. Vergi benzetmesi durumu o kadar iyi açıklıyor ki bu enerji kaybının boyutları doğadaki o hiyerarşiyi aslında matematiksel bir kesinlikle belirliyor. Hı hı. Kaynakta verilen o örneği paylaşmak istiyorum dinleyicimizle. Sadece güneşten yola çıkan enerjinin basamaklar arasındaki yolculuğuna baksak bile tablo çok netleşiyor. O Joule hesabı gerçekten çok çarpıcı. Çok çarpıcı. Diyelim ki güneşten dünyaya 1.000.000.000 jül gibi devasa bir enerji yola çıktı ve yeryüzüne ulaştı. Evet. Bu enerjinin ancak 100.000 jüllük kısmı birinci basamaktaki o üretici dediğimiz bitkiler tarafından bünyeye alınabiliyor. Daha ilk adımda devasa bir kayıp var. Onda birine düştü. Kesinlikle. Sonra ne oluyor? O bitkiyi diyelim ki bir çekirge yiyor. Evet, Çekirge, bitkideki o 100.000 jülün sadece 10.000'ini alabiliyor kendi sistemine. Geri kalanı çekirgenin metabolizmasında ısı olarak kaybolup gidiyor. yine onda birine düştü. Aynen. Ardından bir serçe geliyor, o çekirgeyi avlıyor. Serçeye geçen enerji sadece 1000 jül. Durum gittikçe daralıyor farkındaysan. O serçeyi avlayan bir yılana ulaştığımızda elimizde sadece 100 jül kalmış oluyor. Düşünsene, 1 milyonla başlamıştık,
Ve en nihayetinde besin piramidinin en tepesindeki bir atmaca o yılanı yediğinde Güneş'in o 1 milyon jüllük başlangıç enerjisinden atmacaya sadece ama sadece 10 jül ulaşıyor. 1 milyondan 10'a dehşet verici bir düşüş bu. Bu inanılmaz keskin düşüş, besin piramidinin neden yukarı doğru daraldığını da çok net açıklıyor aslında bize. Kesinlikle. Doğada neden milyonlarca bitkiye karşılık sadece birkaç tane tepe yırtıcı olabildiğinin cevabı bu işte. Mesela Afrika savanlarında neden milyonlarca ota karşılık sadece birkaç aslan sürüsü barınabiliyor? Tamamen bu basit matematikte, bu fizikte yatıyor cevap. Hı hı. Her canlının hayatta kalmak için o enerjinin büyük kısmını bizzat kendisinin harcamasından kaynaklanıyor bu durum. Bu matematiksel gerçeği anlarsak, ekosistemin sınırlarını da anlamış oluruz zaten. Çok doğru. Herhangi bir coğrafyanın taşıma kapasitesi, tabandaki enerjinin ne kadar geniş olduğuna ve yukarı çıkarken ödenen o demin bahsettiğim biyolojik vergiye bağlıdır. Tabii bu piramidin ayakta kalmasını sağlayan, çoğunlukla göz ardı ettiğimiz devasa bir güç daha var sistemin içinde. Ah evet, o görünmez kahramanlar. Piramidin basamaklarını düşündüğümüzde hep böyle aşağıdan yukarıya doğru giden bir akış hayal ederiz zihnimizde. Ama bu sistemin bir yerde tıkanmamasını, çökmemesini sağlayanlar aslında ayrıştırıcılar. Mantarlar ve bakteriler. Çoğu insan onları sadece toprağın altındaki basit, önemsiz organizmalar olarak düşünüyor. Ama bu çok büyük bir yanılgı. Ayrıştırıcılar doğanın temel yapı iskeletidir diyebiliriz herhalde. Onlar piramidin tek bir basamağına falan hapsolmamışlar. Hayır, her basamakta varlar. Her an devredeler. Bir yaprak düştüğünde de, devasa bir fil öldüğünde de sahneye hep onlar çıkıyor. Ve iyi ki çıkıyorlar. Eğer bu mikroorganizmalar ve mantarlar o karmaşık organik yapıları yani hücre duvarlarını, proteinleri, karbonhidratları parçalayıp yeniden inorganik minerallere dönüştürmeseydi ne olurdu biliyor musun? Ne olurdu? Ekosistem kendi biyolojik atığı içinde boğulurdu. Karbon, azot, fosfor gibi o hayati elementler ölü bedenlerin içinde kilitli kalırdı resmen. Yani yeni bir hayat için kullanılamaz hale gelirdi. Aynen öyle. Üreticiler topraktan besin alamazdı ve tüm yeryüzündeki yaşam döngüsü belki birkaç ay içinde tamamen dururdu. Yani onlar doğanın kesintisiz çalışan devasa geri dönüşüm tesisleri. Üstelik kaynaklardan anlıyoruz ki doğa lise kitaplarında gördüğümüz gibi o kadar basit, düz bir besin zinciri şeklinde işlemiyor. Yok hayır, işler çok daha kaotik gerçekte. Kaotik ve bir o kadar da esnek aslında. Çoğu canlı sadece tek bir menüye bağlı kalacak lükse sahip değil doğada. Tabii ki değil. Bir baykuş sadece belirli bir fare türünü yemiyor mesela. Yeri geliyor kurbağa avlıyor, yeri geliyor böcek yiyor. Bu da o düz zincirleri birbirine düğümleyerek son derece karmaşık, çok yönlü bir besin ağına dönüştürüyor olayı. Ve işte ekosistemin direnci tam olarak bu kaosun, bu karmaşıklığın içinde yatıyor zaten. Nasıl yani? Biraz açalım mı burayı? Şöyle ki, eğer sistem düz bir zincir olsaydı, aradaki tek bir halkanın kopması felaket olurdu. Örneğin bir böcek türünün bir hastalıktan yok olması, onun üstündeki tüm canlıların domino taşı gibi sırayla yok olması anlamına gelirdi. Anladım. Hepsi birbirine göbekten bağlı olduğu için. Ama bu karmaşık ağ sayesinde bir türün sayısı azaldığında, onunla beslenen canlılar ağdaki diğer alternatiflere yönelebiliyor kolayca. Ağ ne kadar karmaşıksa, çapraz bağlar ne kadar fazlaysa, ekosistem dışarıdan gelen şoklara karşı o kadar dayanıklı oluyor. Bu çok mantıklı gerçekten. Ancak bu devasa ve harika görünen ağın bir de karanlık yüzü var ki işin o biyolojik ve tarihi boyutu asıl burada çok derinleşiyor. Maalesef öyle. Enerjinin piramitte yukarı doğru çıkarken nasıl dramatik bir şekilde %90 oranında azaldığını demin o Joule hesabıyla anlattık. Çok netti. Ancak yukarı çıkıldıkça yani basamaktan basamağa geçildikçe azalmayan, aksine giderek katlanarak artan çok sinsi bir tehlike var bu sistemde. Zehir. Daha doğrusu biyolojik birikim. İşte burası gerçekten çok ilginçleşiyor. Kesinlikle. Termodinamik yasaları enerjiyi nasıl her adımda azaltıyorsa, biyokimya kuralları da bazı zararlı maddeleri ne yazık ki tam tersi katlayarak artırıyor. Neden oluyor bu hücresel düzeyde? Çünkü canlıların metabolizmaları milyonlarca yıllık evrim sürecinde karbonhidratları, proteinleri, yağları tanımak ve işlemek üzere gelişmiş. Sistem bunları biliyor.
Ancak sanayi devrimiyle birlikte doğaya saldığımız ağır metaller, sentetik kimyasallar, cıva, kadmiyum, kurşun gibi elementler bu evrimsel kodun tamamen dışında. Yani vücut bunları tanımıyor. Tanımıyor. Canlı organizma bu maddeleri enerjiye dönüştüremiyor, parçalayamıyor ve en kötüsü ter veya idrar yoluyla kolayca vücuttan atamıyor. İçeride kalıyor yani. Hem de nasıl? Özellikle yağda çözülen toksinler canlının dokularına, o yağ hücrelerine sıkı sıkıya yapışıp kalıyor. Ve felaket. Tam da bu yapışıp kalma özelliği yüzünden bir çığ gibi büyüyor basamaklar arasında. Enerji akışındaki matematiği burada tamamen tersine çevirerek düşünmemiz lazım. Evet. Kaynaktaki örneği gözümüzde canlandıralım. Bir gölde mikroskobik bir organizma, çok ufak, aslında zararsız görünen bir miktar ağır metal yutuyor. Sistem bunu atamıyor. Hı hı. Sonra küçük bir balık gelip o mikroskobik organizmalardan binlercesini yiyor hayatı boyunca. O küçük balığın dokularında zehir birden 1000 katına çıkmış oluyor. Çünkü attığı bir şey yok, hep birikiyor. Aynen. Sana daha büyük bir balık gelip o küçük balıklardan yüzlercesini yiyor, zehir oranı bir anda 100.000 katına fırlıyor. Ve en tepeye, diyelim ki o büyük balığı avlayan bir yırtıcı kuşa veya bir insana ulaştığında en alttaki o masum görünen miktar artık ölümcül, tahrip edici bir doza ulaşmış oluyor. Korkunç bir matematik bu. Tarihte bunun o kadar çarpıcı ve acı örnekleri var ki insanın doğayla kurduğu ilişkiyi gerçekten baştan sorgulatıyor. Kaynakta bahsedilen Minamata hastalığı örneğin. Ah evet, Minamata vakası. Modern tıp ve çevre bilimleri tarihi için tam bir uyanış noktasıdır bu olay. Daha doğrusu çok acı bir uyanış noktası. Bunu büyük resimle ilişkilendirirsek, ekosistemin bize nasıl geri dönüş yaptığının en net kanıtıdır. Nasıl başlıyor olay? Dinleyicilerimiz için bir özetleyelim istersen o 1950'lerdeki durumu. 50'lerde Japonya'nın Minamata adındaki o küçük sahil kasabasında patlak veriyor. Bölgede devasa bir kimya fabrikası var. Bu fabrika yıllar boyunca hiçbir filtreleme, hiçbir önlem almadan Minamata körfezine tonlarca metil civa boşaltıyor. İnanılmaz gerçekten. Tabii o devirde kimyasal atıkların ekosistemde nasıl davrandığı, biyolojik birikim falan bunlar pek bilinmeyen kavramlar. Suya karışan civa önce mikroskobik canlılara geçiyor, oradan da körfezdeki balıklara ve kabuklulara geçiyor. Ve bu süreç öyle bir gecede falan da olmuyor anladığım kadarıyla. Kesinlikle olmuyor. Yıllar süren sinsi bir birikimden bahsediyoruz. Önce kasabadaki kedilerde garip davranışlar gözlemlenmeye başlanıyor. Kediler dengelerini kaybediyor, kasılmalar yaşıyorlar ve denize düşmeye başlıyorlar sürekli. Halk hatta buna dans eden kedi hastalığı adını veriyor kaynakta anlatılana göre. Aynen öyle. O dönem kimse bunun körfezdeki balıklardan kaynaklandığını, aslında kedilerin o besin ağının en tepesinde olmanın bedelini ödediklerini anlamıyor. Ta ki aynı belirtiler insanlarda da görülmeye başlayana kadar. Evet, insanların o balıkları yemesiyle o devasa metil civa yükü doğrudan insan bedenine, özellikle de sinir sistemine aktarılıyor. Bu olay tarihe çevre kirliliğinin neden olduğu rapor edilen ilk sistemik hastalık olarak geçiyor. Semptomları da çok ağırmış. İnanılmaz derecede yıkıcı semptomlar. Uzuvlarda his kaybı, görme ve duyma yetisinde daralma, şiddetli kas spazmları ve en sonunda komaya kadar giden acı bir süreç. İşin en trajik tarafı da ne biliyor musun? Tedavisi yok mu? Tedavisi yok. Metil civanın beyinde ve sinir sisteminde yarattığı o hücresel yıkım tamamen geriye döndürülemez bir hasar. Hasar gören sinir hücrelerinin iyileşme şansı sıfır ve yıllarca bu bağlantı kanıtlanmaya çalışılırken kasaba halkı o körfezden beslenmeye ve zehirlenmeye devam ediyor maalesef. Bu vaka attığımız bir çöpün, suya bıraktığımız bir atığın doğada öylece sihir gibi yok olmadığını çok acı bir şekilde gösteriyor. Şekil değiştirip o besin zincirinin görünmez asansörüyle doğrudan kendi beynimize, kendi hücrelerimize geri dönüyor bu zehirler. Kesinlikle. Üstelik Japonya bu acı tecrübeyi sadece bir kez yaşamamış. Kaynaktaki diğer olaya geçersek yine aynı dönemlerde Toyama bölgesinde bu kez başrolde başka bir ağır metalin, kadmiyumun olduğu bir hastalık ortaya çıkıyor. İtay hastalığı. Evet. O nasıl gelişiyor peki? İtay vakası da biyolojik birikimin ne kadar farklı şekillerde insanı vurabileceğini gösteriyor aslında. Dağlık bir bölgedeki madencilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan kadmiyum atıkları doğrudan nehre karışıyor. O nehrin suyuyla da bölgenin temel gıda kaynağı olan pirinç tarlaları sulanıyor.
Pirinç de suyu çok çeken bir bitki zaten. Tam da sorun bu. Pirinç yapısı gereği suyu çok yoğun emiyor. Aynı zamanda o sudaki kadmiyumu da bir sünger gibi köklerine, oradan da yediğimiz tanelerine çekiyor. Sonra o pirinci insan yiyor tabii. Yiyor ve kadmiyum insan vücuduna girdiğinde çok sinsi bir şekilde kalsiyum metabolizmasını doğrudan taklit ediyor ve sistemi bozuyor. Vücut kadmiyumu kalsiyum zannederek alıp kemiklere yerleştiriyor. İnanılmaz bir yanılgı vücut için. Zaten hastalığın isminin Itai olması da bu korkunç semptomdan geliyor bildiğim kadarıyla. Evet, Japonca'da acıyor acıyor veya bir tür inilti anlamına gelen bir feryatmış bu. Kalsiyum yerine kadmiyumdan olan kemikler o kadar zayıflıyor, o kadar kırılgan hale geliyor ki hastalar sadece öksürdüklerinde bile kaburgalarının kırıldığını hissediyorlarmış. düşünsene acıyı. İnanılmaz kemik ve eklem ağrıları çekiyorlar. Yıllarca bunun bölgesel bir enfeksiyon veya yetersiz beslenme falan olduğu sanılıyor. Ta ki 1955 yılında Doktor Ogino ve ekibinin yaptığı yoğun çalışmalar sonucunda o pirinç tarlalarındaki kadmiyumun doğrudan bu kemik erimesine sebep olduğu kanıtlanana kadar. Suyun, toprağın, bitkinin ve insanın nasıl tek bir bedende, tek bir sistemde birleştiğini bundan daha net anlatan bir tablo olamaz herhalde. Kesinlikle olamaz ve sadece ağır sanayi atıkları da değil bu işin sorumlusu. Tarımda iyi niyetle dünyayı beslemek amacıyla kullandığımız maddeler de dönüp kendi felaketimizi hazırlayabiliyor. Çok haklısın. Kaynaktaki o meşhur DDT örneğine bakalım mesela. 20. yüzyılın ortalarında tarım zararlılarına ve sıtma taşıyan sivrisineklere karşı böyle mucizevi bir buluş olarak tanıtıldı bu kimyasal. Sıtmayı yok ettiği için başlarda insanlık tarihinin en büyük zaferlerinden biri olarak görüldü hatta. Evet ama bilim insanları zamanla ekosistemde korkunç bir şeyin farkına vardılar. DDT molekülü o kadar kararlı bir yapıya sahipti ki doğada fiziksel olarak bir türlü parçalanmıyordu. Olduğu gibi kalıyordu yani. Kalıyordu. Bir kez toprağa veya suya karıştığında yaklaşık 10 yıl boyunca hiç formunu bozmadan çevrede korunabiliyordu. Ve bu da biyolojik birikim için mükemmel bir fırtına anlamına geliyordu tabii. Suya karışan DDT algler tarafından emildi, onları yiyen böceklerine geçti, oradan balıklara ve en nihayetinde o balıkları avlayan kel kartal, şahin gibi apex yırtıcı kuşlara kadar ulaştı. Ve orada da kalmadı. Onların metabolizmasını mahvetti. Evet, DDT bu kuşların vücudunda da tıpkı kadmiyum gibi kalsiyum metabolizmasına müdahale etti. Kuşların o yumurta kabuklarının inanılmaz derecede ince zarlar halinde oluşmasına sebep oldu. Sonucu da çok trajiktir bunun. Kuşlar kendi yumurtalarını kuluçkaya yatırmak için, onları ısıtmak için üzerlerine oturduklarında o incecik kabuklar kırınıyor ve kendi yavrularını ezip öldürüyorlardı. Bütün bir yırtıcı kuş nesli biz sorunun ne olduğunu anlayıp DDT'yi tamamen yasaklayana kadar neredeyse yok olma eşiğine geldi bu yüzden. İşte bütün bu tarihsel örnekler fizik ve kimya kurallarının laboratuvar duvarlarının çok ötesinde, tam olarak yaşamın kalbinde attığını kanıtlıyor bize. Ekosistem dediğimiz şey bizim dışımızda sadece hafta sonları ormana kafa dinlemeye gittiğimizde ziyaret ettiğimiz turistik bir mekan değil yani. Asla değil, aldığımız nefeste, içtiğimiz suda, topraktan çıkan her hücrede var olan, sürekli işleyen devasa bir fabrika bu. O zaman dinleyicimize dönüp şu soruyu sormak zorundayız. Sor bakalım. Peki, tüm bunlar senin yani bizi dinleyen senin hayatın için tam olarak ne anlama geliyor? Şöyle bir arkamıza yaslanıp düşündüğümüzde o sahil kasabalarından, Japonya'daki pirinç tarlalarından günümüze, kendi modern hayatlarımıza dönelim. Hı hı. Çünkü sen sevgili dinleyici tıpkı bizim gibi o besin ağının en tepesinde oturuyorsun. İnsanoğlu ekosistemin en tepesindeki hepçil canlıdır. Bitkiden tut, besin piramidinin her basamağındaki hayvansal gıdaya kadar her şeyi tüketiyoruz biz. Akşam iş çıkışı markete uğradığında o market arabasını doldururken aldığın kararlar aslında sadece senin aylık bütçenle veya günlük kalori ihtiyacınla ilgili bir mesele değil. Değil tabii. O market arabası on binlerce kilometrelik, yıllar süren karmaşık bir enerji ve madde akışının son durağı aslında. Bilinçli bir tüketici olmak modern dünyada sadece bir yaşam tarzı falan da değil o zaman, değil mi? Asla değil. Kaynağın da o öğrencilere sorduğu gibi bilinçli tercihler yaparak beslenmek ne anlama gelir diye sormamız lazım.
Bu doğrudan biyolojik bir hayatta kalma stratejisi. Kesinlikle. Tabağındaki bir porsiyon balığın, bir sebzenin sadece tadını veya vitaminini, besin değerini düşünmemeliyiz. O tabağa gelene kadar ekosistemde hangi basamaklardan geçtiğini, hangi sularla sulandığını, hangi topraklarda yetiştiğini sorgulamak zorundayız. Çünkü Minamata ve Itaitai örneklerinde çok acı bir şekilde gördük. Kendi beslenme alışkanlıklarımızın kaynağını sorgulamamak, doğrudan kendi sinir sistemimizi, karaciğerimizi, böbreklerimizi hücresel bir tehlikeye atmak demek. Aynen öyle. Ağır metaller ve sentetik kimyasallar hücrelerimize bir kere sızdığında onlarla savaşacak doğal bir bağışıklık silahımız, bir kalkanımız yok. Vücudumuz bu maddelere karşı tamamen savunmasız durumda. O halde bugünkü derinlemesine incelememizin bu rotasını yavaş yavaş toparlayalım. Bugün o uçsuz bucaksız uzay boşluğundan kopup gelen 1 milyon jüllük saf güneş enerjisinin bitkilerin biyokimyasal atölyelerinde nasıl kimyasal bağlara dönüştüğünü gördük. O devasa enerjinin avdan avcıya geçerken termodinamiğin acımasız yasalarıyla her adımda nasıl %90 oranında eridiğini anladık. Milyonlardan onlara nasıl çakıldığını. Toprağın derinliklerindeki o isimsiz kahramanların, yani ayrıştırıcıların, o devasa organik enkazı nasıl hiç durmaksızın dönüştürüp sistemi hayatta tuttuğuna şahit olduk. Ve bence en sarsıcısı enerjinin aksine insan eliyle doğaya bırakılan zehirlerin o mikroskobik ağda nasıl katlanarak binlerce kat büyüyerek er ya da geç bizim tabağımıza ulaştığını konuştuk. Kemiklerimize ve sinir hücrelerimize nasıl sızdığını. Doğada hiçbir şey gerçekten kaybolmuyor. Çöpe attığımızı sandığımız her şey aslında sadece sırasını bekleyip dönüp dolaşıp bize geri dönüyor. Bütün bu anlattıklarımız doğanın o kusursuz geri dönüşüm mekanizmasının bizim dışarıdan müdahalelerimizle nasıl ölümcül bir döngüye girebildiğini de çok net kanıtlıyor. Kesinlikle. Ancak burada tüm bu kaynakların işaret ettiği ama bizim henüz insanlık olarak yüzleşmeye bile yeni yeni başladığımız çok daha büyük, çok daha ürkütücü bir tablo var aslında. Bu da çok önemli bir soruyu gündeme getiriyor. Nedir o soru? Civa, kadmiyum veya DDT, bunlar geçen yüzyılın felaketleriydi. Bir şekilde mekanizmalarını çözdük, önlemler aldık. Peki ya bugün? Bugün doğaya evrimsel tarihin daha önce hiç karşılaşmadığı, bakterilerin ve mantarların parçalamayı kesinlikle bilmediği yepyeni sentetik sınıflar pompalıyoruz. Mikroplastikler gibi mi? Aynen. Mikroplastikler, o solsuz kimyasallar olarak bilinen PFRS maddeleri, nanomateryaller, okyanusun en derin çukurlarından anne karnındaki fetüsün plasentasına kadar her yerdeler soğan. Bunlar besin ağının en altında çoktan birikmeye başladı bile. Doğa kendi içinde kusursuz bir aktarım sistemi kurmuşken biz bu sentetikleri ağa dahil ediyoruz. Gerçekten tüyler ürpertici. Bu da bizi kendi biyolojik geleceğimiz hakkında o sarsıcı düşünceyle baş başa bırakıyor. Eğer besin ağı bu kadar yoğun bir şekilde kalıcı, sentetik ve biyolojik olarak asla parçalanamayan materyallerle doygun hale geliyorsa, binlerce yıl sonraki insan evrimi bu birikimle nasıl başa çıkacak? İşte asıl vurucu soru bu. Bizler besin zincirinin en tepedeki apex yırtıcılar olarak önümüzdeki yüzyıl için kendi hücrelerimizde nasıl bir hücresel miras inşa ediyoruz? Ya bu sentetik atıkları sindirecek yepyeni, doğal olmayan metabolik yollar geliştirmek, yani kendi biyolojimizi mutasyona uğratmak zorunda kalacağız. Ya da bu biyolojik yükün altında, kendi yarattığımız ekosistemin içinde sindirilemeden yok olup gideceğiz. Doğa kendi kuralını bozmamak için belki de bizi bu ağdan tamamen silecek. Belki de. Sevgili dinleyici, bu akşam yemeğine oturduğunda tabağındaki o uzun yolculuğu sadece dünün bir mirası olarak değil, yarının hücresel evrimine bir katkı olarak düşünmek, olaylara bakış açını tamamen değiştirebilir. Merakla, bilgiyle ve bilinçle kal, hoşça kal.